Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğime devam edeceğim. Ben bebeğimi bitirdim geldim ama merak etmeyin, sizinle beraber bütün ayrıntılarını öreceğim. Pembe saç tercih ettim ben bu sefer. İlk defa pembe saçlı bir bebek yaptım galiba. Sonrasında elbisesini bu renk yapmak istedim. Bu şekilde botlarını yaptım. Siz de hangi renk tercih etmek isterseniz o renkte bebeğinizi benimle beraber ne yapabilirsiniz? Son dokunuşlarını yapabilirsiniz. Peruğunu takınca şapkasıyla, çantasıyla, botlarıyla, elbisesiyle çok güzel bir bebek oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Vakit kaybetmeden ne yapalım? Bebeğimin hemen peruğuna başlayalım örmeye. Ben tariflerini yazdım. Daha anlaşılır olsun diye. Evet, peruk tarifinde sihirli halkamı yapıyorum. Ve içine ne yapacağım? 12 tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincir çekelim ve 12 trabzanı ne yapalım? Yapalım. 3, 11, 12 tane ne yaptım? İkili trabzanımı yaptım. Ne yapıyorum? Halkamı sıkıştırayım ve ne yapacağım? İlk tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle çıkarttım. Tekrar 2 zincir çekip aynı yere bataraktan ne yapıyorum? Bakın devam ediyor tarifte. Hep çift ikili trabzan yapacakmışız. Çift ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir daha. 2. Aynı deliğe 2 tane bataraktan ne yapalım? Gelelim. Her deliğe çift batıyorum. Bu şekilde. Her deliğe çift batalım ve gelelim. Her deliğe çift batarak geldim. Ne yapıyoruz yine? Sık iğnenin tepesine bataraktan CC ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 2 zincir çektim ve tarifime bakayım ne yapacakmışız. Bir tek bir çift ikili trabzan yapıyoruz. Bir tek yaptım. Ne yapıyorum? 2 tane batıyorum diğerine. Bir tek ikili trabzan ne yapacağım diğerine? İkili, 2 tane ikili trabzan yapacağım. Çift batacağım. Bu şekilde bir tek bir çift olacak şekilde ne yapalım? Sıra sonuna kadar yapalım. Bir tek bir çift trabzan yaparak sonuna kadar geldim. Yine ne yapıyorum? CC ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirip 2 zincir çekip devam ediyorum. Şimdi ne yapacağız bu sırada? 2 tek bir çift ikili trabzan yapacağım. Yani bir tek battım. 2 tek battım. Üçüncüde ne yapacağım? Çift batacağım. 1 2. Bu şekilde bir tek trabzan, iki tek trabzan battım. Üçüncüye ne yapıyorum? Çift batıyorum. İkili trabzan şeklinde yapıyoruz. 2 tek bir çift ikili trabzan yapalım sıra sonuna kadar ve buluşalım. Geldim sıra sonuna kadar. Yine ne yapıyorum? CC ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şöyle anlatayım ben. Perukta ne yapacağız bu sıradan sonra, yazmayı buraya unutmuşum ama şimdi ekledim. 2 sıra artma azaltma yapmadan düz öreceğiz. Bunu siz örebilirsiniz. Bakın ben bebeğin kafasında da göstereyim. Burada da aynı şekilde ne yaptım? 12 ikili trabzan koydum sihirli halkamın içine. Üstüne çift battım. Bir üstüne bir tek bir çift oldu. Bir üstüne de ne yaptım? 2 tek bir çiftle bitirmiştim artırmayı ve sonrasında 2 sıra düz ördüm trabzan şeklinde. Bu şekilde hani biraz kafaya geçsin diye 2 sıra düz ördüm. Ama siz bakarsınız daha fazla ya da daha az örmek isterseniz örebilirsiniz. Sonrasında ne yaptım? Onu ben kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi 30'ar zincir çektim. Onu da göstereyim. Şu bukleleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben önünde böyle kısa kısa kalsın istedim saçları. Şapkasını giydiğinde daha güzel bir görüntü oluştu.
O yüzden böyle yaptım. Siz eğer kısa istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bunları da bu şekilde uzun zincirler çekerekten ya da biraz daha kısaltaraktan daha uzun bukleler yapabilirsiniz. Ben şimdi size bukle yapılışını göstereyim. 30 tane bunu benim 2 sıra düz ördüğümü düşünerekten anlattığımı düşünün. 2, 3, 4, 5, 30 zincir çekiyorum. Ve ikinci zincirden itibaren ne yapıyorum? Tekli trabzanlar yaparaktan zincirimin başına kadar gidiyorum. Yani buraya kadar ne yapacağım? Tekli trabzanlar yapacağım. Her zincirin içine bir tane tekli trabzan yaparaktan başa kadar gelmiş olacağım. Böyle. Bu şekilde geliyorum. Sonuna kadar ne yaptım? 30 zincirin içine tekli trabzanlar yaparaktan böyle bukle oluşturdum. Siz istiyorsanız eğer ne yapabilirsiniz? Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Yani uzun saç seversiniz ya da kısa saç seversiniz. Ona göre değişir. Şimdi bu geldim buraya sonuna kadar ne yapacağım? Hemen dibine değil bir sonrakine batarsanız eğer sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Ve sonra tekrardan ne yapacağım? 30 zincir çekerekten bunu aynı şekilde uygulayacağım. 30 zincir çekiyorum. Tekli trabzan yapıp geliyorum. Bu kısaları ben şöyle yaptım. 10'ar zincir, 7'şer zincir, 5'er zincir şeklinde yaptım. Ama bunları ikili trabzan şeklinde yaptım. Siz de istiyorsanız yapabilirsiniz. İstemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bütün hepsini bu şekilde bukle yapabilirsiniz. Ben pembe tercih ettim. Siz hangi renk tercih edersiniz? Kendinize kalmış. Peruğum bu şekildeydi. Şimdi bere tarifine geçeceğim. Şapkasına geçeceğim. Şapkasını yine aynı tarifle şunu sökeyim. Bunun üzerinden göstereceğim size. Evet. Şimdi bere tarifine bakarsam şapka tarifine aslında şu iki tek bir çifte kadar aynı. 2 tek bir çift ikili trabzan yapmışım. Şimdi ne yapacağım? Sırada 3 sıra hep ikili trabzan basacağım. Yani 3 sıra düz örelim ve gelelim. 3 sıra ne yapıyoruz? Göstereyim öyle gideyim. Bu şekilde teker teker bataraktan 3 sarmal dolanacağım. Bakın bu şekilde teker teker yaparaktan dolanıyorum sıra sonuna kadar. Evet. Ben geldim. Yani şimdi ne yaptık? 3 sıra hep ikili trabzan ördüm. Ve sıra sonunda ne yapıyorum? CC ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ne demişim? 3 tek, bir çift tekli trabzan yaparak artırma yapacakmışım. O zaman ne yapıyoruz? Tekli trabzan olduğu için bir zincir çekiyorum. CC ilmek kaydırmadan sonra ve sonrasında tekli trabzanları ne yapacağım? 3 tek tekli trabzan, bir tane artırma şeklinde devam ediyorum. 3 tek oldu. Bir tanesini ne yapıyorum? Çift batıyorum. Evet, 1 2 3 dördüncüye çift batacağım. Tekli trabzanı çift yapıyorum. 1 2 3 tekli trabzan yaptım. Dördüncüye 2 tane batıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift tekli trabzan yaparak gelelim. 3 tek bir çift tekli trabzan yaparaktan sıra sonuna kadar geldim. CC ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekip ne yapıyormuşum? 3 sıra hep tekli trabzan örecekmişim. Biraz önce 3 sıra ikili trabzan örmüştüm düz 1 1 2 3 şeklinde. Şimdi bu artırdığım tekli trabzanları hiç artırma azaltma yapmadan ne yapacağım? 3 sıra örüp geleceğim. 3 tek bir çift batıp tekli trabzan yapmıştık. Sonrasında 3 sıra hep tekli trabzan örelim demiştik. Evet. Ben 3 tek bir çift tekli trabzan ne yaptım? 3 sıra örerekten geldim. Şimdi bitireceğim ama bitirmeden önce şöyle bir ters sık iğne yapmak istedim. Nasıl yapıyorduk? Buraya ilmek kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bu tarafa değil, diğer tarafa ters ters ne yapacağım? Sık iğneler öreceğim. Bir sık iğne atlıyorum. Bir tanesini atladım, diğerine bataraktan
Ters çıkartıyorum ilmeğimi, ikisini birden sık iğne yapıyorum. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Çıkarttım ilmekleri. Bakın böyle. Bu şekilde ne yapıyormuşuz? Sık iğneler çıkartarak sık iğnelerin ikinciye batıyorum. Oradan ilmeğimi çıkarttım. Ters taraftan sık iğne yapıyorum. İkinciye battım. İlmeğimi çıkarttım. İkisini birden aldırdım. İkinciye batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Ne yapıyorum? İkisini birden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şeyi yapalım. Sonrasında ipi keseceğiz ve şapkamız bitecek. Böyle. Sıra sonuna kadar geldim. Ters sık iğne yaparaktan ne yapayım? Şuradan şöyle artık ipimi çıkartıp bir tane zincir çekip keselim. İpi sakladıktan sonra bitiyor. İçe düğüm atabilirsiniz. Sağlam olsun diye, ipimiz kopmasın diye. Biraz aşağıya doğru yürüteceğim. Sonra keseceğim. Böyle. Ben elimde kalan iplerimi değerlendirmek için bu şapkayı, şu anki ördüğüm ip Nako pırlanta. Çok önceden kalmıştı elimde. O yüzden onunla ördüm bugün. Ama diğer bu bebeğimdeki bütün ipler Peria. Hepsini Peria olarak kullandım. Sadece şu hardal, Gazal Baby Koton. Diğerlerinin hepsi Peria arkadaşlar. Evet, keselim ipimizi. Bu şekilde şapkamız hazır. İpe göre de değişiyor şapka dokusu. Mesela bu ip daha güzel durdurdu şapkayı. Daha güzel bir görüntü oluşturdu. Ama bu biraz sert olduğu için daha farklı görünecektir. Ama yine de güzel oldu. Şöyle giyersek eğer. Şöyle. Bu da bu şekilde. Tığ numarasını biraz büyük tutabilirsiniz şapkalarda, berelerde. Ben 2,5 ile ördüm. Aslında 3 ile örseydim daha iyi olurdu. 3 milimetre ile örseydim. Siz ona göre örebilirsiniz. Tığınız. Bir de eliniz sıkıysa ve küçük bir numarayla yapıyorsanız daha ne yapacaktır? Şapkanın boyutu küçük olacaktır. Giymesi de ne yapar o zaman? Zorlaşabilir. Evet, bu da yakıştı aslında. Beremiz bu şekildeydi. Şimdi elbise tarifine geçebiliriz. Elbise tarifini de yazdım. Ben bu şekilde daha güzel anlatabiliyorum. 38 zincir çekelim. 11. zincirden itibaren ne yapıyoruz? 28 sık iğne yapıyoruz. Nasıl yani? 10 tanesini arkadaki düğme deliği oluşturmak için kullanacağız. 10 zinciri. O yüzden 11. zincirden itibaren sık iğne yapıyoruz. 38 zincir çekelim. 38 zincir çektim ve şu an 11. zincirin içine ne yapacağım? Sık iğne yaparaktan sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. 28 sık iğnem olacak. Her zincire bir tane sık iğne batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 28 sık iğnem oluştu. Bakın, bu da düğme için düğme deliği yapmış olduk. Ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne, bir artırıyorum. Bir tek bir çift şeklinde ne yapacağım? Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bir tek bir çift. Bir tek batıyorum. Bir çift batacağım. Bir tek bir çift şeklinde gelelim. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift sık iğne yaparak geldim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Ne yapacakmışım? 6 sık iğne yapacakmışım. 6 zincir çekiyoruz. 10. sık iğneye batıyoruz. Onu da nasıl olduğunu göstereyim. Neden 10 sık iğne 10.'ya battığımızı. 2 3 4 5
6 sık iğnemi ördüm. 2 4 6 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Ne yapacağım? Kolların geçebilmesi için kol deliği yapmış olacağım elbiseye. 2 4 6 8 10'uncuya batıyorum. 10. sık iğneye. Kol deliği oluşsun diye. Tekrardan ne yapıyorum? 12 sık iğne düz öreceğim. 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptık. Yine ne yapacağım? 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 çektim. Sayalım. 2 4 6 8 10'uncuya batıyorum. Buraya da 6 sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Dönüyorum. Her sık iğnenin içine bakarsak eğer her sık iğne içine bir sık iğne yaparaktan ne yapacağım? 5 sıra düz öreceğim. Ama önce şu zinciri nasıl geçeceğimizi göstereyim. Her zincirin içine ne yapıyorum? Bir tane sık iğne batacağım. Çok farkı yok aslında. Sanki sık iğnelere batarmış gibi 6 tane burada sık iğne elde etmek için ne yapalım? Sayalım. 2 3 4 5 ve 6 tane ne yaptım? Sık iğnem oldu. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde ne yaparaktan dönerekten bir gidelim bir gelelim. 5 sıra örelim. Sonra buluşalım. Ben 5 sıra düz ördüm ve geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Belimiz aşağıya doğru kalınlaştığı için elbisenin sığmayacağını düşündüğüm için ne yapıyorum? Ben 3 tek bir çift bataraktan artırma yapacağım. 5 sıra düz ördükten sonra her sıraya, her sık iğneye ne yapıyorum? 3 tek, sonrasında da bir çift artırma yaparaktan batıp bitireceğiz. 1 2 3 tek yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 tek sık iğne, bir tane artırıyorum. Bir tek, 2 tek, 3 tek sık iğne, bir tane artırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 3 tek bir çift sık iğne yaparak ben geldim. Ne yapacağım? Şimdi 3 sıra düz öreceğim. Sonrasında bitireceğiz. Şöyle ben 3 sıra yazmışım tarifte ama 3 sıra değil. 3 tek bir çift battıktan sonra 2 sıra artırma yaptım. Neden? Eğer ki bir tane de artırma yapsaydım şöyle birleştirmeyi, ilmek kaydırmayı yapamayacaktım. Bir sıra daha örmem gerekecekti. Gerek yok. Şimdi ne yapacağım? Bir renk geçişini göstereyim size. Sonrasında örmeye devam edelim. İstediğiniz renk geçiş yapabilirsiniz. Ben şu anda mor kullandım. Ne yapıyorum? İpleri tutalım. Sık olması için. Buradan yine ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Arkasından bağlayalım ki sık olsun. Beyaz iple işim bitti şu anda. Beyaz ipi kesebilirsiniz. Krem ipi daha doğrusu. Siz de kesebilirsiniz ipi. Bu ipi burada ne yapalım? Yürütelim. Şimdi burada böyle kemer görüntüsü vermek için ne yapacağım ben? Şu önlere batmıyorum. Arkalara batıyorum. Bu bilo yöntemi demiştik ya, o yöntemle yapacağım. Bir zincir çekeyim. Ne yapalım? Batarak gidelim. Her arka loba birer tane değil, ikişer tane sık iğne yapıyorum. 2 batacağım. Eteğe
böyle dalgalı bir model vermek için, bu şekilde görüntü vermek için çift batacağım. Evet, her arka loba çift bataraktan ilerliyorum. Sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Bakın şu arkadaki yere giriyorum, şuraya. Aynı zamanda ipleri de götürüyorum içinde kötü bir görüntü oluşmasın diye. Kaybedeceğim onları. Her bloğa ne yaptım? 2 tane sık iğne yaparaktan devam ediyorum. Bu şekilde her deliğe 2 tane batıyorum. Sıra sonuna kadar blolara çift batarak gelelim. Evet. Bilolara ne yaptım? Çift bataraktan sıra sonuna kadar geldim. Ve CC ilmek kaydırma yöntemiyle ne yapacağım? Kaydırıp 2 zincir çekip çift trabzan, ikili trabzan batıyorum. Nasıl batacağım bunu da? 7 tane tek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane çift yapacağım. 8.'ye çift batacağım. 1 2 4 5 ikili trabzan, 6 ikili trabzan, 7 ikili trabzan, 8.'ye ne yapacağım? Çift batıyorum. Ben bu kadar dalgalı etek sevmiyorum diyorsanız biraz daha ne yapabilirsiniz? Mesela 10 tekli 11.'yi çift batabilirsiniz. Ya da 9 tek yaparsınız. 10.'yu çift batarsınız. O size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Benim tarifimle aynı birebir olacak diye bir kaide yok. İstediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Bu sayılarda oynama yapabilirsiniz. İçinize nasıl sinecekse. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 batacağım şimdi. 8.'yi ne yapıyorum? Çift batıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar ne yaptım? 7 tek bir çift ikili trabzan yaparaktan geldim. Morla krem de çok yakıştı. Bu şekilde bakın böyle bir dalgalı bir etek görüntüsü çok hoş oluyor. Şimdi ben size son yapmanız gerekeni söyleyeyim. CC ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 2 tane zincir çektim. Ne yapıyorum? Hiç artma azaltma yapmadan tam kaç sıra söyleyeyim hemen. 1 2 3 4 5 6 7 sıra. Sonrasında kesip bitirebilirsiniz. Şimdi ben şuradaki görüntüyü, buradaki görüntüyü nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle bir renk almak istedim. Geçirelim buradan. Bir zincir çektim. Batıyorum. Yan tarafa ilmek kaydırıyorum. Şöyle. Tekrar yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Çok sıkı yapmayalım. Yoksa büzüşebilir. Ne yapıyorum? İlmek kaydırma yöntemi kullanıyorum. Bir zincir çektim. Hemen zincire batıyorum. Zincirin tepesine ilmek kaydırdım. Bir tane zincir çekiyorum. İçine battım. İlmek kaydırma yöntemini kullanıyorum. Bir zincir içine batıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Battım. İlmek kaydırıyorum. Şunları sonra kesebiliriz. Devam edelim. Bir zincir çekelim. Ne yapıyorum? Batıyorum. Çok güzel bir görüntü oluşuyor böyle de. Bir zincir çektim. Ne yapıyorum? İlmek kaydırıyorum. Bir zincir, şurada boşluk oluştu. Batışlara dikkat etmeye çalışalım. Tam elbisenin önü olduğu için değişik bir görüntü oluşmasın. İp çıkmış görüntü falan. Bir zincir batıyorum, alıyorum. Bir zincir, ilmeği çıkarttım, ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir,
ilmeği bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son batıyoruz artık. Bir zincir çekelim, keselim ipimizi, bitirelim. Evet, bunu içten kaybedebilirsiniz. Şu içleri de keselim. Şunları da. Bu şekilde yakasını yapmış olduk. İsterseniz aynı tekniği burada da uygulayabilirsiniz. Ben yukarıda gösterdiğim gibi aynı tarifi bu filolarda da ne yapabilirsiniz? Şuralara bataraktan bu şekilde bata bata yapabilirsiniz aynı işlemi. Evet, elbisemin tarifi de bu şekildeydi. Şöyle yine ben tarifi iyice göstereyim, ekran fotoğrafı almak isterseniz. Dediğim gibi yine sormak istediğiniz bir soru olursa, herhangi bir şey sorabilirsiniz yorumlarda. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Botlarında aslında şu an örmek istiyordum ama çok uzun bir video olacak. Botlarının ben daha sonra örmeyi düşünüyorum. Bu şekilde de botları var bebeğimin. Ufak bir de çanta yaptım. Çanta şu şekilde aslında. 10 tane zincir çektim ve üstüne ne yaptım? 8 trabzanlar şeklinde, 8 ikili trabzan şeklinde 3 sıra trabzan çıktım. 2 tane yaptım aynısından ve sonrasında diktim. Zincirle de ne yaptım? Çanta görüntüsü verdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğendiğiniz bir bebek olmuştur. Çok emek verdim. Beğenip etiketlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.